Sayın yolcularımız, Corendon Sport Talks uçuşumuza hoş geldiniz. Bugün uçuş rotamız spor dünyasının efsaneleri, rakipsiz sohbetler, bolca eğlence ve sürpriz anlar sizi bekliyor. Kemerlerinizi bağlayın, koltuklarınızı dik konuma getirin. Çayınızı, kahvenizi alın. Çünkü Corendon Sport Talks şimdi başlıyor. Dünya atletizm şampiyonalarına, olimpiyatlara falan gittiğimde şunu söyler. Futboldan arındığımı hissediyorum derdi. Ve Kenan abiyle bizim hep böyle bir spor kanalı hayalimiz hep vardı. İbrahim Sethem vardı ama o daha çok orada neler olduğunu anlamaya çalışıyordu. TRT'de başladım ben spor yayıncılığına. TRT'de başlamamın sebebi de o zamanlar işte spor yayıncılığı altın çağını yaşıyordu. Beyler dedim, eğer dedim yarım saat içinde bir şey yemezsek yarışa yetişemiyoruz. Yayınımız var, canlı yayın. Ben böyle yere yatmışım falan. Sonradan anlatıyorlar görenler. Merhaba, Corendon Sport Talks'a hoş geldiniz. Aslında hep ben konuk olurdum ama bu kez çok ilginç bir konuğum var. Sevgili arkadaşım, kardeşim Fuat Akdağ. Fuat, diyebilir miyiz? NTV Spor, Türkiye'nin ilk spor kanalı, özel spor kanalı. Diyebiliriz. Yani arkadaşlarla beraber kurduğumuz bir spor kanalı. Evet, ilk diyebiliriz. Yani Dijitürk tabii orada futbol kanalı olduğu için kanalı, onu doğru. hani bir spor kanalı demek gerekirse NTV Spor ilk spor kanalı. Evet. Ya İşte NTV Spor'un kuruluş hikayesi de aslında işte o zaman böyle biz NTV'de bizim rahmetli Kenan Onuk'un, Kenan abimizin, Evet. ustamızın oluşturduğu bir hakikaten iyi bir yapı vardı biliyorsun. Sen de o yapının Biliyorum, içinde zaman doğru. zaman hani başka gazetelerde görev yapıyordun. Hürriyet'in spor Evet. müdürüydün o zaman da ama gene de bizim içimizde hep var oluyordun. Çünkü işte bizim atletizm yayınlarımız, sen atletizmde uzman bir Evet. insan. Senden yararlanmaya çalışıyorduk yorumlarından. İşte futbol konusunda, her konuda. Dolayısıyla biliyorsun. O yapı zaman içinde öyle bir oluştu ki hani NTV böyle hafta sonları spor kanalı gibi olmaya başladı. Ve Kenan abiyle bizim hep böyle bir spor kanalı hayalimiz hep vardı. Böyle her sene ya bir kanal yapsak nasıl olur acaba falan diye düşünürdük, çalışırdık. Ama çok pahalı bir şey spor yayıncılığı. Çok pahalı, Bir evet. türlü böyle hani şey yapamazdık, harekete geçilemezdi. Sonra işte Kenan abi maalesef erken kaybettik ama işte onun mirasını devam ettirmeye çalıştım ben. Bir süre sonra bir baktım ya biz NTV'de hakikaten bir spor kanalı gibi olmuşuz zaten yıllar içinde. Hafta sonu yayın planlaması yapıyorum. Sığmıyoruz. Dedim biz kanal olmuşuz. Koşa koşa genel müdüre Cem Aydın'a gittim. Abi biz kanal olmuşuz. Tamam dedi. Çalış dedi. Sonra çalışırken işte böyle şey yapalım. İşte bu dijital platformlardan biriyle anlaşalım. Bunlar bize bir kanal tahsis etsin. Biz onların içeriğini yapalım. Mesela böyle ortak bir şeyler yapalım. İşte NTV Spor'da, NTV'de yayınladığımız, hafta sonu yayınladığımız içerikleri onlarla birlikte yeni içerikler de üreterek o bir takım şeylerin satın aldığımız işte İtalya Ligi var o zaman, işte İngiltere Ligi var mıydı İngiltere o zaman? Ligi var, tabii. Bunların hepsi var. Bir yayınladığımız bir takım şeyler var. Haklarını satın aldığımız spor organizasyonları var. Golden League var o zamanki var, adıyla. ben söyleyeceğim Ondan tabii. sonra bunları ya rally şampiyonası, Formula 1 vesaire dedim ki ya bunlar hani zaten sığmıyor. O zaman bir spor kanalı da yaparız ve bu ortak böyle platform ama ben böyle koşuştururken o arada bitti o tam olmuyor böyle anlaşamıyoruz vesaire. Derdimi de anlatamıyorum. Vallahi patron Ferit Bey dedi ki Cem Bey beni çağır. Dedi ki ya valla patronla konuştum biz kuruyoruz kanalımızı. Bak yemin ediyorum sana genel müdürle benim odanın arası böyle 50-60 metre falandı. Orayı böyle kartvil filikfilakla parendeler atarak geçmek istedim yani. Gerçekten çok mutlu olduğum bir andı yani. Bir çocuklarımın doğumundan sonra en mutlu olduğum an diyebilirim o an için. Fuat, maç anlattın mı? Anlat. Başka ne yaptın? Maç anlattın. Jimnastik anlattın. Anlattım. Ya şöyle, ben sporu çok seviyorum Mehmet. Yani sen de biliyorsun biz seninle hani çok konuşuruz bu konuları. Ben de senin gibiyim. Yani biz hani spor hakikaten hayatımız hep böyle sporun Spor. içinde olsun isteyen insanlarız. Hani sadece futbolla alakadar olmaktan da çok mutlu olmayız biz. Çok doğru. Diğer hani şu Çok anda doğru. sadece futbol ama çok keyifli branşlar da Benim var. bir söylediğim bir şey vardır.
Yani ben yöneticiliğe başlamadan önce dünya atletizm şampiyonalarına, olimpiyatlara falan gittiğimde şunu söylerdim. Futboldan arındığımı hissediyorum derdim. Yani Güzelmiş. ya yıkanıyorum, duş Evet. alıyorum ve arınıp Tabii, geliyorum tabii, derdim. Hakikaten tabii. öyle yani. Hakikaten Futbolun doğru dışında da söylüyor, doğru. Çok güzel spor. Yani hele böyle olimpiyat işte ne bileyim Akdeniz oyunları vesaire işte hani uluslararası branşların dünya şampiyonaları vesaire onlar çok keyiflidir, çok eğlencelidir. Takip etmek, onları izlemek, onların içinde var olmak. Birçok branşla ilgilendim hakikaten. Yani atletizmle çok işte zaten bir ustamız vardı Kenan Usta'yla beraber çalıştığımız için dolayısıyla atletizmin içinde hep var Sen çalışır ben kendimiz. seyahat ederdim Kenan'a. Sen seyahatleri sen yapıyordun, biz sana telefonla Evet, bağlanıyorduk evet. değil mi? Fuat bir şey anlatmanı rica edeceğim ama ben iyi anlatabilir miyim bilmiyorum ama sen Hangisi? izleyicilerimize Buenos Aires'i anlatmalısın. Buenos Aires 2012-2013 tarihi tam hatırlamıyorum. 2013 2012 olsaydı. galiba ya. 2012 Londra Olimpiyatları. Hemen Londra Öyle mi? Olimpiyatlarından O zaman sonraydı doğru, galiba. 13. Değil mi? 2013'te Olimpiyat Türkiye. adaylık başvurusunu yaptığımız Evet. Buenos Aires seyahatimiz. Buenos Aires seyahati. Biz orada yani gelişmeleri yakından takip ediyorduk. Sen, ben ve Halil var. Bir vardı. de İbrahim Seten vardı. İbrahim Seten vardı. Ama o daha çok orada neler olduğunu anlamaya çalışıyor. Biz çünkü oraya şeye gittik. Hani iş için gittik. Hazırlıklı gittik. Tabii. Evet. Hazırlıklı gittik. Evet. Dolayısıyla orada bir enteresan bir seyahatti tabii. Çok güzel yayınlar yaptık, canlı yayınlar yaptık. Ama Halil'le ikinizin tabii habercilik anlayışını ben pek orada çok beğenmemiştim Beğenmemiştin, hatırlarsan. hatırlıyorum. Yani çok büyük Evet, eleştirilere ve İbrahim Seten'i de kullanmıştınız orada bir şekilde. Doğru. O da Doğru. hani yaptığınız şeyler bugün bile hatırlanan hoş yaptığımızı karşılanmayacak anlamaları- bir takım şeyler yaptık. Da biz İbrahim Seten'in tırnak içinde artık sevgili Baron. Evet. Baron. Şansal abiden aldı Baron. Öyle mi? Tabii. Ha. İbrahim Seten olimpik sporlarla çok yakından ilgisi olan bir arkadaşımız değil. Ama iyi bir gazeteci. İbrahim Seten ne olduğunun varamadan daha biz İbrahim Seten'i gazetecilerin girmesinin yasak olduğu otele sürükledik Halil Özer ve ben. Gazetecilerin girmesi yasak otele çünkü Japon İmparatoru, İmparatoriçesi, Başbakanı, İspanya Kraliyet ailesi, İspanya Başbakanı, Cumhurbaşkanımız, o zamanki Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki pek çok iş adamı başta Sayın Ali Koç, Adnan Polat, efendime söyleyeyim pek çok iş adamı hepsi orada. O Ve- akredite otel, o Akredite işlerin otel, yapıldığı. Tabii yapılan otelde. Halil'le içeriye girip Ben ne yapıyordum o arada peki? Sen Igua Nehri değil mi o? Igua Nehri'ne bakıyordun sen o arada tabii tek başına. Neden? Çünkü seni de atlatmıştık. Sizi bekliyorum yayın yapacağız diye. İbrahim Seten'i kurban ettik. Biz içeriye girdik. Güvenliğe onu teslim ettik. Kaçak giriyor diye. Biz içeriye girdik. Haberi yaptık. Dışarıya çıktık. Geldiğimizde Fuat Aktağ bize küsmüştü. Küsmüştü çünkü yayını bekliyor. En sonunda küs de olsa yayına çıktık. Halil Özer, ben ve sevgili Fuat yayını yaparken Halil pek çok iş adamından söz etti ama Fuat'ın patronundan söz etmeyi unutur unutmaz. Canlı yayında aşağıdan tekmeyi yiyince bir anda Ferit Şahing'i hatırlamaya başladı. Ama güzel bir seyahatti Güzeldi. sonuç itibariyle. Çok güzel de yayınlar yapmıştık böyle. Evet, Çok evet. gerçekten çok heyecanlıydı. Böyle hani oyunları neredeyse alacağız duygusuyla belki de hani cephedeyiz ya o Hatta yüzden de aldık abartmalıydık diye, tabii, ya. Biz tabii, aldık tabii. duygusuyla O duyguyu yaşadık. yapıyorduk şeyleri. Son anda ama öyle olmayınca Ama tabii. gerçekten inanmıştık. İnanmıştık. Dair. Yani orada ne izleyiciyi ne okuru yanıltmak değil gerçekten. Niye öyle yanıtalım o canım? duyguyu- Ne, Hayır ne yani, olacak yani? Hani olur ha Tabii. şey olarak yani yanıltma değil sadece o hissiyatı o duyguyu müthiş yaşamıştık gerçekten. Enteresandı. Yalnız Fuat bir şey koltuk söyleyeceğim. bir business class yok muydu ya? Hayır Niye bizde, böyle bizde ekonomik business class yok. Öyle mi peki? Evet. Maalesef bizde business class yok. Onun için koltuklar rahat ama. Rahat rahat şaka Rahat yaptım. tabii. Fuat gazeteciliğin altın çağını ne zaman yaşadı dersin? Ya Mehmet ben Spor hani ben gazeteciliğinden TRT'de başladım ben spor yayıncılığına. TRT'de başlamamın sebebi de o zamanlar işte spor yayıncılığı altın çağını yaşıyordu. O kadar cazip bir meslekti ki benim için. Hani ben gazetecilik yapmak istiyordum. Özellikle spor gazeteciliği yapmayı çok istiyordum. Ve spor gazetecisi olmak kolay bir şey değildi. Bak TRT'de spor servisine girmek en zor işti. Yani TRT'nin her şeyi her yerinde çalışabilirsin. Spor servisine öyle Çünkü özeldir. uzmanlık Öyle herkesi gerektiriyor. almazlar oraya. Uzmanlık gerektiriyor. Uzmanlık gerektirir ve bir de gerçekten
gerçekten çaba istiyor, emek istiyor. Çok istemen gerekiyor. TRT'nin sınavına gittim ben. Kavakdere'deki eski Ankara'daki binada. Koridor geziyorum. İlker Yasin, Tansu Polatkan, Ümit Aktan. Efsaneler dolaşıyor. Her biri birer pop yıldızı gibiydi o zamanlar. Ve onlar işte Türkiye'de o spor yayıncılığını, televizyon yayıncılığı anlamında söylüyorum, başlatan adamlar zaten. Ve sporu sevdiren adamlar. Ve sevdiren Sesleriyle adamlar. birlikte. Tabii. Onların ustaları var işte. Evet. Arman Talaylar Evet. var. Kemal Denizler var. Halit Kıvançlar var. Halit Kıvanç, Halit Şimdi, abi. Halit abi falan. Bunlar var. Bunlar onların ustaları, onlara mesleği öğretenler ve onlar da o mesleği geliştiren, Türkiye'de kuralları koyan adamlar. Terminolojisini yaratan, sporun terminolojisini yaratan adamlar. Bugün bir futbol anlatımı diye bir şey varsa Tansu Polatkan'ın o anlatımlarda, o terminolojiye oturtmakta çok büyük katkısı vardır. Birçok kelimeyi Türkçe'ye yerleştiren futbol anlatımı konusunda Tansu Polatkan'dır. Şu anda izlediğimiz birçok genç spikerin eğitiminin temelinde bu insanlar var. Dolayısıyla bence altın yılları o zamanlardı. Biz bu altın yılları sen de ben de uzun süre yaşadık. Çok Yaşadık. şanslı olduğumuzu Doğru. düşünüyorum ben. Bir de şöyle bir şey var. Özellikle televizyonculukta, özellikle maç anlatmada gözünüzü kapadığın andan itibaren bir maçı hatırlıyorsanız şayet spikerin o sesiyle birlikte hatırlarsınız o maçı. Tabii. O maçta o görüntü Tabii. gözünüzün önüne Tabii. gelir ama kafanızda o an spikerin sesiyle birlikte canlanmaya başlar. Tabii. O olağanüstü bir duygu insanda yarar. İşte onlar devam etsin ya. Ercan Taner aklıma geliyor mesela. Bunu sen bu söylediğinde. Evet, yani evet, hani evet, bir evet. sürü böyle Sergen Atlı klişe şampiyonluk geldi. Mesela Sergen Atlı klişe lafları vardır Ercan'ın. Yani Ercan benim, senin de çok yakın Tabii. dostumuzdur bu arada. Kulakları da çınlasın. Mesela nerede Ercan? Ercan niye maç anlatmıyor? Ya bunlar usta. Şimdi dijital teknolojilerle birlikte artık dijital, şu anda da içinde bulunduğumuz YouTube kanalları, spor yayıncılığı Türkiye'de eskisi gibi olmayınca artık YouTube kanalları böyle ortaya çıkmaya başladı ve YouTube cıvıl cıvıl şahane işler yapılıyor. Doğru. Gerçekten çok becerikli insanlar var. Ama çok deneyimli ve bu işi iyi yapan spor adamları da, spor yorumcuları da, onların da mutlaka ve mutlaka hayatımızda olması gerekiyor. Genç insanlar çok kıymetli, çok değerli. Dijital teknolojiler sayesinde, çünkü onlar orada yaşıyorlar. Bizim bunları anlamamız bile mümkün değil. Biz dijitali anlıyoruz desek bile seninle ikimiz, bu büyük hata olur bence. O zaman dijitalde hiçbir şey yapamayız biz biliyoruz dersek. Tam tersi, gençlerle işbirliği. Biz içerik biliyoruz, deneyim önemli bir şey. Tamam, kabul ediyorum. Ama bilen onlar asıl. Ama içerik de çok önemli. Bu işi iyi yapan insanları, mesela Ercan Taner maç anlatsın ya. Mesela. Evet. Sergen tekrar gelsin. Sergen atsın. Ercan anlatsın. Ercan değil mi? anlatsın, evet. Bütün maçları Ercan anlatsın, bütün şarkıları Tarkan söylesin söyle- falan gibi bir şey okumuştum bir yerde. Çok güzel ama ha. Ben televizyon yayıncılığını, televizyon yayın yönetmenliğini bir parça şeye benzetiyorum. Teknik direktörlüğe benzetiyorum. Teknik direktörlükte de hani soyunma odasına egolardan giremezsiniz. Yani soyunma odasından egolar taşar. O Doğru. yıldız oyuncular vesaire gibi. Ama televizyonun da yıldızları var. Doğru. Seni ne kadar zorlardı? Ya, en çok kim zorlardı? Mehmet, çok zor bir şeydir. Yani hani egolu insanlarla çalışmak gerçekten zor bir şey. Çok yıpratıcı bir şey. Ama bir o kadar da keyifli. Çünkü egolu adamla iyi iş çıkartırsın. Anlatabiliyor muyum? Ortaya çıkan gerçekten ürün iyidir. Tabii o ego bazen aşırıya kaçtığı zaman o ego işi de engelleyen, artık üretimi durduran, yok eden bir şey haline gelmemesi Dönüşebilir, tabii. şartıyla dönüşebilir. Ona müsaade etmemek şartıyla söylüyorum. Çok zor. Ama ben mesela hep egolu insanlarla çalışıyordum. Çünkü iyi iş yapıyorlar. Evet. Hıncal abi ya. Allah rahmet eylesin. Evet. Yani ikimiz de çok çektik ama Tabii. iyi ki çektik. İyi ki birlikte Şeyi çalıştık. anlatsana bizim atletizm yayınını. Onu sen Önce- anlatmalısın. Abi. Ya bir gün Golden League Golden League. bir ayağıydı değil mi? Golden Tabii. League ayağıydı, evet. Brüksel yarışıydı galiba. NTV Spor yayınlıyor. NTV Spor'da yayınlanıyor. Hıncal abiden bir mesaj geldi bana. Bu ne biçim yayın? Yayına bakıyorum, hiç problem yok. Spiker Murat Kosov anlatıyor. O da böyle şahane anlatıyor yani. Hani Doğru. yarışlar iyi gidiyor. İyi gidince Doğru. o da coşmuş falan. Nefis bir yayın gidiyor. Ya bakıyorum hiçbir hata bulamıyorum. Seni aradım. Mehmet dedim, izliyor musun? İzliyorum dedi. Sence bir problem var? Yok, çok iyi dedi. Doğru. Hıncal abi böyle mesaj atmış dedim. Haklı abi dedin sen. Haklı, böyle rezil yayın mı olur?
Ya yapma kurban olayım. Ara şu Üncal abiyiz dedim falan. Abi arıyoruz açmıyor, anlıyor çünkü. Evet. Mesaj atıyorum dönmüyor. Arıyorum no'ya basıyor. Ne yapsak olmadı. Sonra yıllarca abi diyorum o yayında ne vardı kurban olayım. Öyle yayın mı olur? Rezillik falan. En son sen mi öğrenmiştin ya? Galiba sana söyledi. Söylemiyor da en son şey olduğunu öğrendik. Ekranda Altyazı. bizim logonun altında kalmış bir Kalmış. şey. Yazı, bir alt evet, yazı evet, şey işte alt o yazı. grafik. Fakat işin ilginç tarafı o grafik her yerde var. Yani logoyu ortaya koyman lazım ki grafiğin üstünde kalmasın. Hani çaresizlik, çözümü olmayan bir şeyi mesele etmiş. Bu ne biçim yayını? Bana ne diyor? Ben göreceğim. Kaldırın o zaman logoyu. Abi dedim logo kalkar. En zor yorumculardan biriydi herhalde Üncal abi senin için. Üncal abi en zor yorumcular değil. Senin de benim de hayatımızda bizi en çok zorlayan insanlardan biriydi. İyi ki zorlamıştı ama. Tabii. Ya iyi ki zorlamıştı. Yok hiç şikayetçi değil. Evet, evet. İyi ki Kenan Onuk, iyi ki Cüneyt Kolyürek, iyi ki Hıncal abi, Hıncal Ya Uluç. Cüneyt Kolyürek'le ilgili bir anı anlatayım mı? Hangi ülkede olduğumuzu hatırlamıyorum. Golden League atletizm yarışı var. Ben de başka bir organizasyondan oraya geçtim. Ona gideceğim. Kenan Onuk anlatacak. Yorumcu Cüneyt Kolyürek. Şimdi yarış var. Akşam yarışa gideceğiz. Sabah böyle öğleden sonra falan buluştuk. Ve dolaşıyoruz. Cüneyt abinin nasıl yemek yediğini bilirsin. Tadar Büyük gurmeydi gerçekten. Tadar sadece. Tadar ama gurmedir. Her şeyi Öyledir. yemez. Her şeyi tatmaz daha doğrusu. Hatta o sipariş verdiği zaman aynısından söylemezdik biz. Çünkü onu da biz yiyeceğiz. Şöyle bir tadına bakar bırakır. Dolaşıyoruz Brüksel. Dolaşıyoruz bir türlü mutfağa girer. Şefle konuşur. Beğenme burayı değil çıkıyoruz falan. Abi yürü. Dedim ki beyler dedim eğer dedim yarım saat içinde bir şey yemezsek yarışa yetişemiyoruz. Yayınımız var canlı yayın Kenan abi anlatacak. Öyle mi falan diye ilk gördüğümüz McDonald's'a girdik. Hamburgerleri Cüneyt Koryürek'in elinde hamburger. Ya o zaman cep telefonlarında fotoğraf makinesi yoktu galiba. Hani olsa tarihi bir fotoğraf. Böyle hamburgeri tam ısıcak. Ben bakıyorum böyle. Ya dedi bunu birisine anlatırsan seni de öldürürüm seni. Benim eşim de Cüneyt abinin yazdığı bir kitaptan alınabilecek son dersi almıştı. Çünkü orada bir yemek tarifi vardı. O yemek tarifini yaptı kitapta. Pek çok program var. İmza attığın program var. Yapımcısı olduğun, hatta yönettiğin, hatta bir anlamda yorumcusu ve moderatörü olduğun program. Sen de iz bırakan hangi program? Mehmet gerçekten hani şu program iz bıraktı, bu program bırakmadı diyemiyorum. Çünkü iz bırakmayan yani başarılı olmayan programı zaten devam ettirmiyorduk. Yaptığımız O bütün zaman ben de iz programları... bırakanı söyleyeyim. Sabah kuşağında seninle Mehmet Demirkol'un Güzel, o benim için önemli bir program. Hürriyeti ve Beni Kılıç'tan geçirdiğiniz programdı. Ya dedim ki... Sevgili Mehmet'e de selamlar buradan. NTV Spor'da her sene şunu yapıyorduk. İşte diyorduk ki bu sene işte bir mottomuz oluyordu. İşte bu sene işte biz medya eleştirisi yapacağız. O sene onun senesiydi. Medya eleştirisi yapacağız ve işte çuvaldızı kendimize, iğneyi başkalarına batıracağız. NTV Spor'da gerektiğinde en ağır eleştiriyi de kendimize yapacağız ama diğer medyayı da eleştireceğiz. Mehmet bunu duyunca program formatı hoşuna gitti. Benim sunmam lazım. Orada en yetkili kişi olduğum için hani ben şimdi Hürriyet gazetesi bu haberi yapmış olmamı diyecek kişi ben olmam lazım. Dolayısıyla ikimiz sunuyoruz. Ya, Hürriyet'le başladık hakikaten. Çuvaldızı bana batır. Ya niye biliyor musun? Ama siz o zaman çok çalışıyordunuz. İyi iş çıkarıyordunuz Mehmet. Çok iş çıkıyordu yani. Yine hep sana denk geliyordu. Evet. Uzun zaman birlikte de çalıştık. Hani eline sihirli bir değnek versen, özellikle bir futbol ülkesine dönüştük. Ben şu problemi hallederim öncelikle diyeceğim bir şey var mı Türk futbolunda? Önce şu problemleri çözmem gerekir. Sihirli değnek versen hani dokunduğunda değişecek. Ben futbol sevgisinin yeniden yükselmesini isterdim. Ben Türkiye'de futbolun yeterince sevildiğini düşünmüyorum. Eğer yeterince sevilseydi bu hale getirmezdik diye düşünüyorum futbolu. Çünkü futbolda inanılmaz bir kavga ve kaotik bir ortam var. Kavgadan ve kaostan besleniyor futbolumuz. Yayınlarımız, programlarımız, televizyonlarımız, gazetelerimiz, her şeyimiz bundan beslenir hale geldi. Çünkü öteki iş yapmıyor. Ya ben hiç unutmuyorum. Böyle bir alışveriş yaparken orada tezgahtar bir arkadaşla sohbet ediyoruz. Bana dedi ki ya ben dedi işte X takımı tutuyor. 3 büyüklerden birini söylüyor. Ben X takımı tutuyorum dedi. Ben futbolu sevmem ki dedi. Ya futbol takımı söylediğin kulüp. Ama
futbolu sevmiyor. Şimdi tırnak içinde biz futbolun geyik muhabbetini seviyoruz ya. O yüzden de en temel meselemiz fanatizm. Futbolun sahanın içi aslında çok keyiflidir. Çok eğlencelidir. Maalesef bunu unuttuk biz. Bunda hepimiz suçluyuz. Masum değiliz hiçbirimiz diye düşünüyorum Mehmet. Az önce ifade ettiğimiz Buenos Aires'te Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan o dönem Olimpiyat Evi'nde adaylığımızı açıklamıştı. Orada kendisine bir soru yönelttim ki benim için cidden çok önemli bir soruydu bu. Ben Türkiye'nin, ki senle de birlikte pek çok organizasyona katıldık. Ben dünyada Türkler kadar mükemmel organizasyon yapan bir ulus tanımadım. Doğru. Yani organizasyon konusunda biz olağanüstü yetenekli bir milletiz. Doğru. Salon atletizm şampiyonasını hatırlıyor musun? Tabii ki burada İstanbul'da. Benim Tabii, izlediğim en iyi atletizm Olağanüstü, organizasyonu. Olağanüstü. Şampiyonlar Ligi organizasyonu. En Evet. basitinden Tabii, baktığınız zaman. Burada düzenlediğimiz dünya basketbol şampiyonaları vesaire, Avrupa şampiyonu. Dolayısıyla organizasyon konusunda hiçbir eksiğimiz yok. Tesis konusunda da hiçbir eksiğimiz yok. Bence de. Ama şu vardı. Yani Sayın Başbakan'a da o zaman bunu söylemiştim. Bu noktalarda hiç problemimiz yok. Ama bir olimpik nesil konusunda bizim çok ciddi problemimiz var. Bugün bir basketbolu, voleybolu, eskrimi, efendime söyleyeyim, kanoyu, yelkeni, tenisi, dolayısıyla bütün bunları merak eden, bütün bunlara ilgi duyan bir nesil yaratabilme problemimiz var. Sevmiyoruz sporu. Maalesef. Bak maalesef böyle çok ciddi. Maalesef. Bu neden böyle? Masum değiliz hiçbirimiz. Biz spor medyası olarak bunu söylerken kendimizde de hata aramamız lazım diye düşünüyorum. Ama sadece bizde değil. Spor hata. medyası da sevmiyor. Spor medyası da sevmiyor. Dolayısıyla da diğer branşların bir karşılığı olmuyor. Halbuki ne kadar eğlenceli. Ya bir 100 metre yarışı mesela bir de çok basittir. O basitliği onun Sevilmesinin sevilmesinin de çok temel çıkarmış sebebidir. Ya 100 metre kim önce bitirirse düşünsene. Tabii. Bu kadar basit. Ama altında dev bir hikaye Endüstri vardır. ve onun hikaye vesaire. tabii. Hikayesi vardır. Konuşmakla bitmez, anlatmakla bitmez. Dolayısıyla da eğlencelidir sporun kendisi. Zaten eğlencelik. Spor bir entertainment. Hani Türkçe'de tam karşılığı Eğlence olmadığı diyelim, için tamam. öyle diyorum. Eğlencelik bir şey, eğlence. Biz o gözle bakabilsek, abi biz hep asık suratla futbol konuşuyoruz. Kavga ederek futbol konuşuyoruz. Bağır çağır futbol peşindeyiz. Ya tam futbol da çok değerli bir spor branşıdır. Tabii ki yani futbolu da ama aynı kapsamda görüyorum ben. O da sevilen bir branş olduğunu düşünmüyorum Türkiye'de. Allah'tan voleybolda kızlarımız var. Sağ olsunlar. Güler yüzle, eğlenerek ve takdir ederek izliyoruz. Ben her programda bunu dile getiriyorum. Aslında Türkiye'de kadın voleybolu bir spor dalı değil, bir kadın hareketi diye bakıyorum ben. Gerçekten. Güzel söylüyorsun. Doğru. Ve çok kıymetli. Çok doğru. kıymetli. Ama şunu söyleyeceğim Fuat. Bugün senin elindeki sihirli değnek bende olsaydı bütün ilkokullara son sınıfa kadar teorik bir ders olarak sporu bütün öğrencilere öğretirdim ki bugün evlerimizde yetiştirdiğimiz o küçük küçük fanatiklerin önüne geçelim hep beraber. Çünkü evlerde hep beraber biz fanatik yetiştiriyoruz. Evet. Çünkü Maalesef. hani futbola bakış açımız o bizim. Yani fanatizm bizim Türk futbolunun en temel problemi bana sorarsan. Resim yaparken dahi sarıyla kırmızıyı, sarıyla laciverti bir araya getirmeyen çocuklar var bu ülkede. Eskiden onlar Ve takdir görüyorlar. Takdir görüyorlar. Evet. Bir Bu de bu davranışları takdir destek görüyorlar. Destek görüyorlar, Hani evet. takdir edilmese bile olumlanıyor bu. Eskiden biliyorsun biz yaşadık bunları. Çok da yaşlı değiliz yani. Tabii. Kusura bakma. Tabii. O kadar da değiliz. O kadar da değil. Biz bunları yaşadık. Fener Galatasaray maçlarından sonra Fenerbahçeli ve Galatasaraylı taraftarlar maçtan sonra karşılıklı olarak oturup restoranlarda eğlendiği mekanlar vardı ya. Şu anda mümkün mü sence bu? Sunay Akın yazmıştı sanıyorum bunu. Çok güzel bir sözcük benim için. Hıncal Ayabı ile birlikte İpsala'dan Yunanistan'a geçecekler. Biliyorsun Türk bayrağı o sınırda köprünün üzerinde, Meriç Köprüsü'nün üzerinde bir kulübede Türk bayrağı dalgalanır ve bir Türk askeri durur orada. 10 metre gittiğiniz zaman da bir Yunan askeri bekler. Yunan sınırına geçersiniz. Orada da Yunan bayrağı ve bir Yunan askeri vardır. Sunay Akın el sallıyor Türk askerine, Türk askeri de el sallıyor. 10 metre geçtikten sonra Yunan askerine de el sallıyor. Yunan askeri de el sallıyor. Dönüyor, Hıncal abi diyor Yunan askeri de el salladı diyor. Sallayacak tabii, ikisi de aynı köprünün çocukları. Yani şimdi ikisi de aynı ülkenin çocukları. İkisi de aynı üstelik kentin çocukları. Yan yana yaşayan çocuklar. Ama bu fanatizmi ve bu ayrılığı anlayabilmenin pek anlamı yok sanırım. Ya çok enteresan ya. Yani hani şeyi anlarım. Öyle etnik bir takım bazı Avrupa'da Celtic, futbol Rangers rekabetini anlarsınız. Atletik Bilbao, Real Madrid birisi, işte Evet. Bask birisi.
Hani bunların hepsi var. Ve buralarda büyük Ya da sınıf kavgalar, çatışması var düşmanlık onların. Tabii, evet tabii. ya, Bilbao'ya maça gittik biz. Bilbao'da Bilbao'nun bayrağı, milli bayrağı, takımın marşı, milli marş gibi. Öyle yaşıyorlar. Ama oyun başlayınca Mehmet, Real Madrid maçı. Real Madrid Bilbao oynuyorlar. Real Madrid maçı alırsa şampiyonluğunu ilan ediyor. O maçtayız. Şehre girer girmez hissediyorsun böyle o gerilimi. Fakat maç başlayınca her şey bitiyor, futbol öne çıkıyor. En üstte futbol. Hele şu maçımıza bir bakalım da. Hele bir keyfini Sonra çıkaralım. gene. Aynen öyle. Futbol öyle bir şeydir çünkü. Ya spor öyle bir şeydir ya. Spor öyle bir Tabii. şeydir çünkü. Ben şanslı gazetecilerden biriyim gerçekten. Dünya kupaları, Avrupa şampiyonaları, basketbol, NBA, All Star'lar, olimpiyat şampiyonaları, dünya atletizm şampiyonaları. Sporun bir insanın ruhunu ne kadar güzel temizlediğini, ne kadar güzel arındırdığına birebir şahit olmuş bir insanım. O anlamda sadece futbol değil hayatımız. Hayatımız bir spor haline gelebilirse olağanüstü güzellikler. Bir şey daha var. Onu da söylemeliyim. Bunu da çok sık tekrar ediyorum ama Fuat, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları. 400 metrede bir Çinli kız 400 metrenin yanılmıyorsam ilk 200 metresini bir erkek kadar hızlı koştu. Bir anda ortalık karıştı. Dediler ki Çinliler... Daily Mail Çinli kızın annesini ve babasını bulmak için Çin'e muhabir gönderdi. Nasıl emdiğine kadar kızın. Yani doğduğu andan itibaren Her şeyini araştırıyor. her şeyini araştırdı. O olimpiyat organizasyonunun başında olan ünlü 1500 metreci atlet Sebastian Coe'ya bu olay soruldu. Dediler ki siz ne diyorsun? Bir kadın ilk 200 metreyi bir erkek gibi yüzebilir mi? Verdiği cevap olağanüstü bir cevaptı. Ben bir insanın spor sahalarında mucizeler yaratabileceğine inanıyorum demişti. Sadece futbolda değil. Tabii. Sporun her alanında mucizeler yaratan sporcular var gerçekten. Bunlar spor tarihi onlarla dolu. Bir sürü sayabiliriz tabii. Evet. Yani Doğru. onun için sadece futbola değil diğer sporlara da baktığınız zaman o mucizelerden pek çoğuna tanık oluyorsun sen. Evet. Belki sen de pek çoğuna tanık oldun. Şimdi bir uçuş kartı sorumuz var Fuat'cığım, sevgili Fuat. Euro 2008 sana neyi hatırlatıyor? Hırvatistan maçı. Ha? Avrupa üçüncülüğümüz vardı Evet. orada. Tarihimizin en önemli maçlardan birine, Correndo'nun da uçuş noktası Viyana'da yapmıştık biliyorsun. Türkiye-Hırvatistan çeyrek final karşılaşması. Onu hatırlıyorum. O gün tam oradaydın sen de değil mi? Oradaydım. O güne dair bir anın var mı? Var olmaz mı ya? O maç zaten biliyorsun çok hani Olağanüstü hakikaten bir olağanüstü bir maçtı. 1-0 yenik. 1-0 mağlup durumdayız. Eleniyoruz yani. Eleniyoruz. Dedim ki hadi yayına gideceğiz. Bizim Haluk var. Haluk Yürek. Dur abi dedi, golü seyredelim öyle gidelim dedi. Ya 120. dakika mı ne? Değil mi? 119. Evet, evet. Ya dedim hadi dedim yayına geç kalacağız demeye kalmadı. Gol oldu. Ya o anda ki sevincimizin anlatamayacağım Tanımı gibi yaşadığımız, içimizde yaşadığımız şeyi gibi bir de şeklen de bir tuhaf hareket. Ben böyle yere yatmışım falan. Sonradan anlatıyorlar gören. Sonra penaltılarla elemiştik tabii. Bir yükseliş sorumuz var. Başarılı bir kariyere sahipsin. Spor yayıncılığında, gazeteciliğinde. Teşekkür ederim. Kariyerimin zirvesi dediğin an hangi andı? İşte kanalın o an ya. Yani takla atarak koştuğun andı. Aynen o an. Gerçekten o an. Hiç unutamadığım bir andı. Evet. Kuruyoruz kanalımızı demişti. Ferit Bey dedi, emir verdi dedi. Merak etme dedi. Cem dedik. Bana Cem git dedi, çalış dedi. Ve odaya koşarak gittim. Bir grup arkadaşla, isimlerini şu anda kimler gerçekten hatırlayamadım şöyle. Böyle kağıtlara şey yaparak, çizerek. Serra vardı. Serra kızıyor o kağıda. Olmaz öyle yazma. Kurşun kalemle yazma falan. Prototip yapıyoruz. Kareli kağıtlar 2 saatte bitirdik kanalı. Prototipini 2 saatte çıkardık. Var ya Picasso'nun hikayesi. Evet, Yani evet, ne kadar evet, benzer bilmiyorum. Çok Hani doğru. ukalalık olarak algılanmasın ne olur. Hani benzetmek için söylüyorum. 2 saat ama 30 yıl. Evet. Çünkü hep kafada kurmuşuz. Yıllarca Kenan abinin bize verdiği vizyonla ve hani onun hayaliydi. Benim de birlikte hayalimizdi. Ve hep böyle kafada var. 2 saat ama dediğin gibi 30 yılda 2 saat. Bu noktada Alman Bild gazetesinin yayın yönetmeni Kai Dickmann Hürriyet'e gelmişti. Hürriyet'te işte dijitalde neler yaptığımıza bakıyordu. Özellikle internette. Ve Bild'le şeyi karşılaştırıyor. Hürriyet'in internet sitesini karşılaştırıyor. İşte bana soruyor ne yapıyorsunuz diye. Ben de anlatıyorum. Dedi ki bunları biz de yapıyoruz. Ajanstan haber kullanıyor musunuz dedi. Ajans haberi. Dedim ki kullanıyoruz. Biz kullanmıyoruz. Sadece dedi bizim özel muhabirlerimiz onların verdiği haberleri kullanıyoruz dedi. Aa, çok güzel. Kaç kişi çalışıyorsunuz dedim. 120 kişi dedim. Bir de ajans kullanın desin. bir ajansın eksik kalsın dedi. Yani sonra ben tabii biraz daha konuşunca 12 kişinin sadece video hazırladığını
öğrendim. O bana kaç kişi çalıştığımızı sordu. Sorduğuna soracağına da pişman oldum ondan sonra. Şu bir gerçek. Türkiye'de evet gazeteciler pek çok yönden eleştiriliyor ama çalışma azmi ve isteği konusunda yabancı meslektaşları bizim gazetecilerimiz eline su dökemezler. Biz çok çoğu yaşadık Mehmet. Yurt dışı seyahatlerinde biz sadece o yarışmaları izlemiyoruz. Çalışıyoruz orada. Habercilik yapıyoruz. Habercilik yaparken, işimizi yaparken orada diğer ülkelerden gelen gazetecilerin de ne yaptığını işte dedim ya sana, jimnastik anlatıyordum. Yayından önce konuşmuştuk ya, 6 saat sürdü yayın. 6 saat canlı yayındayım Lozan'da. Tuvalete gidemedin. Tuvalete gidemedim. 6 saat. Tek Abi başına. yanımda NBC var. Onlar da canlı yayın yapıyor. 20 kişiler. Sürekli spiker değişiyor. Ben 6 saat oradayım. Ne bileyim işte şeyde bizim Leeds Galatasaray Evet, maçı. evet, Leeds'te biz orada bir park canlı yayın sistemlerimizi kurduk. Polis koruması altında bir alan vardı. Hatırlıyor musun? Biliyorum. Orada sabah 6'da başlıyorduk. Gece 02'de 03'te bitiyordu yayınımız. 6'dan 2'ye kadar. Sky ile biz o zaman işbirliği yapıyorduk. Sky News'la. Onların da bizim yanımızda, onlar da canlı yayın yapıyor. Ekip Sürekli değişiyor. ya 3 saatte 4 saatte bir mi 3 saatte bir mi değişiyordu. Bu oyuna başka bir sürü, yani benim gibi onlarda 20 tane var yani. Ama daha iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum. Kesinlikle. Doğru. Şimdi bir türbülans sorusu var Fuat'cığım. Uzun bir kariyer, uzun bir ömür. İnşallah daha da uzun devam eder. Bir uçak yolculuğu gibi inişler çıkışlar. Senin türbülansa girdiğin an var mı meslek hayatında? Şu benim meslek hayatımda türbülansa girdiğim anlar aslında şu dönemler diyebiliriz. Konvansiyonelden dijitale geçiş. Konvansiyonelden dijitale geçiş çok derin, uzun bir konu aslında. Çünkü NTV Spor bütün dünyada sporda yeni bir dönem başlamıştı. Türkiye'de de o yeni başlayan o yeni dönemin yayıncısıydı. Öyle yola çıkıldı. Spor yayıncılığında yeni bir dönem. O 10 yıl devam etti ve 10 yıl süresince sonra dijital teknolojiler ortaya çıktı. Ve o dijital teknolojilerle birlikte yeni bir dönem başladı aslında spor yayıncılığında. Çünkü acayip doğurgan. Şahane bir şey dijital. Şahane bir şey. Dedim ya, o kanalı kurarken dünyanın parasını harcamıştık. Şu anda o yok. Bir tane cep telefonu ve sen yayınsın. Ya bu çok kıymetli bir şey. Hani eskiyi de yaşamış, eskiyi görmüş, o zamanlar yayın yapmış insanlar olarak bizler o hantal teknolojiler, dev stüdyolar, kocaman kameralar, her şey büyük ve her şey kullanması uzmanlık isteyen ve zor işler. Şimdi de uzmanlık var. Şimdi de o kadar kolay olmamakla birlikte o kadar pratik ve o kadar ucuz ki aslında. Dolayısıyla bu imkanlar. Hatta ben stüdyolara artık laboratuvar diyorum. Dijitalde özellikle giriyorsun, bir şey yapıyorsun, oluyor. Olmazsa yenisini yapıyorsun. Bayağı bir şu anda bütün dünyada da aslında yayın el yordamıyla yürüyor. İşte herkes kendi meşrebince kendi yayını tarif etmeye çalışıyor. Ama çok temel bir şey var. Bütün dünyada televizyon yeniden tarif ediliyor. Yani konvansiyonel eski televizyon var. Bir de dijital var. Evet, şu anda öyle gibi görünmekle birlikte ama bunlar birleşecek. Artık bir tane bir şey olacak. Yayın yeniden tanımlanıyor. Dijitalde böyle tişört giyersin, televizyonda takım elbise giyersin. Niye? Yok öyle bir şey. Artık yayın değişiyor. Yayıncılık farklılaşıyor. Yeni, çağdaş bir takım yayın teknolojileriyle birlikte yayın şekilleri de oluşuyor. İşte bana geçen bir genç arkadaş sordu. İşte bir sürü sen programlar yaptın, ürettin vesaire. En çok yeniden yapsan hangisini yapar? Hiçbirini. Çünkü artık dijital teknolojilerle yeni şeyler yapmak lazım. Eskidi onlar. Maalesef Türkiye'de de eskidi. Türkiye'de hala eski işler çok yapılıyor. Büyük medya gruplarının bu dijital teknolojilerden yararlanması için biraz daha zaman olması gerekiyor belli ki. Bu bütün dünyada yaşanan bir şey. Eski eskide kaldı cancağızım. Yeni şeyler söylemek lazım. Söylemek lazım. Sevgili Fuat, aslında seninle ben programı çok daha eldivensiz yapmayı tercih ederdim ama. Aman abi. Yok. O zaman yayınlayamazdık. Yayınlayamazdık o zaman, çok haklısın. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Görüşmek Senin de üzere. ağzına sağlık. Sağ olasın.